Burayı B parantezine alalım. B'ler gidiyor. İlk terimden 4A kaldı. Eksi B'yi B'ye bölünce ikinci terimden de 1 kaldı. 4A eksi 1 ile 1 eksi 4A sadeleşir ve eksi 1 kalır. Eksi 1'i de şu B'nin başına eksi olarak ekliyorum. Burayı da Y parantezine alalım. Y'ler gidiyor. İlk terimden 5x kaldı. Eksi y'ye bölersek ikinci terimden de 1. 5x eksi 1 ile 1 eksi 5x sadeleşir ve yine eksi kalır. O eksiyi de y'nin başına ekliyorum. Eksi y. O halde üst tarafı komple hallettik. Buradan eksi b geliyor. Buradan da eksi y geliyor. Burayı 11 parantezine aldığımızda 11'ler sadeleşti. B artı y kaldı parantezin içinde. Yani artık şurası gitmiş oldu. Bunu da eksi 11'e böldüğümüzde bakın 11 ile eksi 11 gidiyor. Eksi kalıyor. O eksiyi de b artı y'ye dağıtırsak payda da eksi b eksi y oluyor. Ve aynı oldukları için bölersek sonuç 1. B parantezini alalım. B'ler gitti. Parantezin içinde 3a eksi 1. 3a eksi 1 ile 1 eksi 3a sadeleşir ve eksi 1 kalır. Eksi 1'i de şuraya b'nin başına eksi olarak veriyorum. Burayı harf olarak y, sayı olarak da 2 parantezine alabiliriz. Yani 2y parantezine alabiliriz. Y gitti. Onu 2'ye bölersek 5 kaldı. O halde buradan 5x geliyor. Eksi zaten 2y parantezine aldığımız için komple bölüyoruz. 1 geliyor. Pay kısmında 5x eksi 1. Payda da 1 eksi 5x. Bunlar gider. Yine eksi 1 kalır. Şuraya eksi olarak ekliyorum. Üst taraf tamam. Eksi b eksi 2y. Burayı 11 parantezine alıyorum. 11 gitti. 11'e böldük. Burada 2 kaldı. Parantezin içine b artı 2y. Yine paydadaki 11 ile bu sadeleşir. Şuradan eksi 1 geliyor. Eksi 1'i b artı 2y'ye dağıtırsak eksi b eksi 2y sadeleşirse sonuç 1. 143'ü 11'e böldüğümüzde 14'te 11 bir kere var. 11 çıkardığımızda 3, 33 kalıyor. Orada da 3 kere var. Yani bu işlemin sonucu 13. 195'i 5'e böldüğümüzde 19'da 15 bir kere var. Çıkarttığımızda 45. Oradan da 3 geliyor. Yine sonuç 13. İstenirse tabii klasik bölmeyle de yapılabilir. Pay kısmı 13x eksi 13y oldu. 13 parantezini alırsak x eksi y kalıyor. Payda y eksi x sadeleşirse eksi 1 geliyor. Eksi 1 ile 13'ü çarparsak sonuç eksi 13. (224 bölü 14'e bakıyoruz. Sadeleştirelim bunu. 2 ile sadeleşir. 224'ü 2'ye böldüm. 112, 14'ü 2'ye böldüm. 7. 11'de 7 bir kere var. 4 artıyor. 42'de de 7 6 kere var. O halde burası 16. 272'yi 17'ye bölüyoruz. 27'de 17 bir kere var. 1 yazdım. 10 arttı. 102'de 17. 6 kere 17 102 yapıyor. Çünkü 6 kere 10 60. 6 kere 7 42. Toplam 102. Demek ki buradan da 16 geliyor. Yine dediğim gibi 272 bölü 17'yi klasik bölmeyle de yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Pay kısmı 16x eksi 16 oldu. 16 parantezini alıyoruz. Parantezin içinde x eksi y kaldı. 4y eksi 4x 4 parantezini alıyorum. Parantezin içinde y eksi x kalıyor. X eksi y ve y eksi x sadeleşir. Eksi 1 gelir. 16'yı da 4'e bölersem üst tarafta 4 kalır. 4 ile eksi 1 çarparsam sonuç eksi 4. (306'yı 17'ye böleceğiz. Bunu kenarda yapalım. 30'da 17 bir kere var. 1 kere 17 17. Çıkardık 13 kaldı. 136'da 17'ye bakacağız. 17'yi mesela 6 ile çarpsak 60 artı 42 102 yapıyor. 6 ile çarpmıştık. 102'ye bir 17 daha ekleyelim. 119 oldu. Bir 17 daha eklersek tam 136 oluyor. Yani 6'dan sonra 2 tane daha 17 ekledik. O halde demek ki 8 kere varmış. 8 kere 17 136. Dolayısıyla şurası 18 oldu.
378 bölü 21. Önce 3 ile sadeleştirebiliriz. 300'ü 3'e böldüm 100. 78'i 3'e böldüğümde 7'de 3 2 kere var. 18'de de 6 kere var. Demek ki 126. 21'i 3'e böldüğümde 7. O halde 126'yı 7'ye bölmem gerekiyor. Onu da kenarda bölelim. 12'de 7 bir kere. 6'yı indirdik. 56'da 7 8 kere. Dolayısıyla bu bölme işleminden de 18 geliyor. O halde bakın ne oldu burası? 18x eksi 18y oldu. Bunları da ben 18 parantezine alırsam parantezin içinde x eksi y kaldı. Bu incelediğimiz kesrin paydasında da 9y eksi 9x var. Burayı da 9 parantezine aldığımda parantezin içinde y eksi x kalıyor. Y eksi x ve x eksiye gitti. Eksi 1 kaldı. Onu birazdan yazacağım. 18'de de 9 sadeleşti. 2 kaldı. Bir de eksi 1 kalmıştı. O halde burası komple ne oldu? Şu ifade eksi 2 oldu. Yanında x var, eksi 6 var. O halde üst taraf eksi 2x eksi 6 oldu. Payda eksi 3 eksi x. Sadeleştirmeye gerek yok. Paydanın 2 katı. Bakın eksi 3'ün 2 katı eksi 6. Eksi x'in 2 katı eksi 2x. Dolayısıyla bunlar sadeleşir ve sonuç 2. 483'ü 23'e böldüğümüzde demin yaptığım gibi klasik olarak bölerek, yani bir önceki soruda öyle yaptım. Daha önceden de bir sürü klasik bölme yaptım. Bunu kafadan yapmak zor. Sonucun 21 olduğunu buluyoruz. 525'i de 25'e böldüğümüzde yine sonuç 21 çıkıyor. Burayı 21 parantezine aldığımızda x eksi y kalıyor parantezin içinde. Dikkat ederseniz paydayı bu sefer paranteze almayacağım. 7y eksi 7x. 21, yani bunu da 7 parantezine alsam 7 parantezin içinde y eksi x kalacak. Bakın 3 katı. Bir de yer değiştirmiş. Eksilik farkı var. Yani şunları komple sadeleştirdiğimde 3 geliyor ve eksi geliyor. O halde eksi 3 oldu. Dolayısıyla pay kısmı eksi 3 x eksi 9. Payda ise 3 artı x. Pay kısmını eksi 3 parantezine alıyorum. Eksi 3 parantezine aldığımda terimlerin işareti değişiyordu. 3 gitti ve işaret gitti. X kaldı. Yine burası da 3'e böldüğümde 3. İşaret değiştiği için artı 3. X artı 3. 3 artı x gitti. Sonuç eksi 3. Klasik bölmeyle 391'i 17'ye böldüğümüzde 23. Burada ise sadeleştirerek gidebiliriz. Sıfırlar gitti. 46'yı 2'ye böldük. 23. 23 x eksi 23 y. 23 parantezini alırsak parantezin içi x eksi y. X eksi y ile y eksi x sadeleşirse eksi 1 geliyor. Bu eksiyi de şu 23'ün başına koyuyorum. Eksi 23 oluyor. Eksi 23 x eksi 7 oldu yani. Şurası. Bakın bu ifadenin paydasında 7 artı 23 var. Bunun ters işaretlisi var. Bunlar sadeleşirse ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Yanında x var, yani eksi x eksi 7 oluyor. Klasik bölmeyle 585'i 13'e böldüğümüzde sonuç 45. 54'ten 45 çıkartırsak sonuç 9. 63'ü 9'a bölersek de 7 gelecek. Yani 7 artı x oluyor payda. Pay eksi x eksi 7. Payda 7 artı x. Sadece işaret farkı var. X eksi x 7 eksi 7. Dolayısıyla bunlar bölünürse sonuç eksi 1.